Merhaba. Umarım herkes bir öncekinden daha iyidir. Arkadaşlar geçen size bahsetmiştim. Şimdi de görüşme yaptım diğer gruptaki arkadaşlarımla. Değerlendiriyoruz aslında hani bu rahatsızlıkla ilgili genelleme tabii ki yapılamaz. Kişiye göre değişiyor. Hastalık nereyi tuttuysa o bölge daha çok hasar görüyor. Tedavilere cevap vermesi vücutların farklı birbirinden. Ama baktığımız zaman mesela böyle kısa kısa size bahsetmek istiyorum aklıma gelenleri. Hatta Ayşenur'unkileri o bana bazı videolarını gönderdi. Şu anda onun durumunu da şimdi sözlü olarak paylaşayım. İnşallah oynatma listesinde isimleriyle arkadaşlarımı gireceğim. Paylaşmak isteyenleri. Ayşenur paylaşacak, Özlem paylaşacak. Onlar bilgi verdiler. Örneğin Ayşenur 17 yaşında ve boyundan altı tamamen felçti. Çok ağır geçirdi gerçekten. Şu anda geçen bir yıl sonunda herhalde tedaviye başladıktan bir yıl sonra şu anda topuklu ayakkabı giymeye başladı. Geçen gün bir videosunu paylaşmış. Anneciğine koşarken, yani koşmak zaten en üst seviye. Hani gelebileceğimiz belki artık kas gücü, sinirlerin onarılmasıyla ilgili gelebileceğimiz en iyi seviyelerden bir tanesi. Ayşenur 17 yaşında, tabii genç olmasının da bence büyük etkisi var. Aldığı tedavi, umudu bence hepsi çok etkili ve çok mutluyum. Ayşenur bu şekilde. İnşallah onun videolarını, ilk adımlarını, Walker'la yürümesini ve annesine koşarken özgürce bütün o güzel videolarını, en azından gelişimini böyle sizinle kısaca paylaşmış olurum. Fırsat bulursa sürecini de anlattığı sözlü bir videosunu da paylaşacağım. Bir de Özlem var, kıymetli arkadaşım. Özlem'in de durumu çok özel. Özlem hamileliği sırasında böyle bir sıkıntı başlıyor, semptomlar başlıyor. Ama işte vücudun ağırlaşmasından gittiği bütün doktorlar işte vücut hamilelikten dolayı ağırlaştı, işte bele baskı yapıyor, sinire baskı yapıyor olabilir. Farklı tahmin edersiniz yorumlar aldı ve onun durumu çok özel. Yani hamile olan bir insanda CIDP başladığında nasıl bir süreç yaşamış? Bence bu da çok kıymetli bir tecrübe. İnşallah Özlem de paylaşacak. Hem çok ilginç. Şu anda bizimle durumunu paylaştı geçen gün videoyla. Özlem çok güzel yürüyor. Hatta dışarıdan bakıldığında bir güç kaybı, sinir hasarı, CIDP oldu. Bence hiç belli değil. Hiçbirimiz anlamazdık yani eğer hani böyle bir bilgi sahibi olmasaydık. Ama o kadar güzel yürürken koltuğa oturduğunda zor kalktı. Yani kas gücü çok yeterli değil. Biraz daha zorlanarak kalkıyor. Hatta önceden birisi ancak tutarsa kalkabildiğini söyledi. Yani destekle kalkabiliyor. İşte sağ olsun paylaştı. Yere diyelim ki diz çöktüğünde mutlaka yerden elleriyle destek alarak kalkabiliyor. Şu anda ben de öyleyim, yani yere diz çöktüğüm zaman ufak bir destekle kalkabiliyorum. Elimle destek alıyorum, yani bir başkasından değil ama bir el desteğiyle kalkıyorum. Ben Özlem'e göre yürüyüşüm çok daha dengesiz. Yani yürüyüşüm iyi değil ama şimdi hepimiz kıyaslıyoruz birbirimizin durumu nasıl. Özlem çok iyi yürüyor ama koltuktan kalkarken zorlanıyor. Ben çok iyi yürüyemiyorum. Düşük ayaktan dolayı biraz daha denge problemim var. Ama koltuktan kalkarken alçak bir yere oturduğumda kalkışlarda hiç zorlanmıyorum. Çok farklı. İşte muhtemelen zamanla bu kaslar egzersizle de tabii ki çok ilgili, fizik tedaviyle de çok ilgili. Özlem'le de onu konuştuk. Hani oturup kalkma, hani koltuktan oturup kalkma, ileriye doğru daha alçak, küçük bir iskemleden oturup kalkma egzersizleri bence onun o kaslarını da kuvvetlendirecek ve inşallah çok daha iyi duruma gelecek. Benim üst beden oldukça gelişti, iyi durumda ama işte düşük ayak probleminden dolayı yürürken dengesizliğim oluyor maalesef. Daha zayıfım yani yürüyüşte.
Ayşenur şu an dediğim gibi aramızdaki en iyilerden bir tanesi. Damlacığım var. Damla benim gibi seyrediyor durumu. Damla'nın da özel bir durumu var. O 20'li yaşların başında, genç kızlığında böyle bir şey yaşamış ve dizlerine kadar çıkmış, kollarında dirseklerine kadar çıkmış rahatsızlık. Ama hemen müdahale edilmiş, çabuk teşhis edilmiş ve o zaman hatırladığım kadarıyla ivik ve steroid alarak tamamen parmak ucundan geriye dönmüş. Yani düşük ayak yaşamış ama tekrar düzelerek ve hayatının şu anda benimle aynı yaşlarda, 45 yaşlarında, ben de 45 yaşındayım. Şu anda tekrar etmiş. Yani yıllarca 2 tane doğum geçirmiş, hiçbir problem yaşamamış, hastalık tekrar etmemiş. Baktığımız zaman şu anda Damlacığım da artık özgürce yürümeye başladı. Serbest yürüyüşü başladı. Ufak böyle küçük bastonla, tripodla destek tripodu yok galiba. Onun 2 tane bastonu var sanırım. Onlarla yürümeye başladı. Hatta onları serbest bırakıp adım atmaya da başladı. O çok iyi gidiyor. İnşallah serbestçe yürümeye çok yakın bence. Genelde böyle diğer arkadaşlarımı da biliyorum. İnşallah bunları tek tek size özelde de paylaşacağım. Ama bu bahsettiğim 4 kişi. Ben, Damlacığım, Özlemcim, Ayşenurcum. Yani herkesin özelinde farklı farklı başlangıçlar var. Süreçlerimiz farklı. İşte Özlem'in durumu ilginç geliyor. Hamilelikte böyle bir şeyin başlaması. Damla'nın genç kızlığında 20'li yaşlarda dizlerine kadar bu güçsüzlüğün işte dirseklerine ve dizlerine kadar başlayıp yıllarca hiçbir güçsüzlük çekmeden işte anne olmuş, 2 çocuk büyütmüş. Yani hiçbir sorun yaşamadıktan sonra böyle bir nüksetmiş tekrar rahatsızlık ve bu sefer ağır geçirdi Damla da benim gibi. İnşallah çok iyi olacak. Damla'nın özelinde durum farklı. Ayşenur çok genç bir kızımız. O işte 17 yaşında, belki gençliğinin de verdiği ve iyi bir doktora, iyi bir hekime denk geldi bildiğim kadarıyla. Adanalı Ayşenur, Osmaniye'den. Çabuk müdahale edilmesi, doğru bir tedaviye ulaşması, şükürler olsun ki belki aramızda en ağır geçirenlerden bir tanesi. Hakan Bey şu anda grubumuzdaki öyle. Ayşenur da çok ağır geçirdi ama şu an şahane durumda. Yani benim için topuklu ayakkabı giymek bir hayal ama o resimlerini paylaşıyor bizimle. Çok iyi durumda, şükürler olsun. Hepimiz duygulanıyoruz. Anneciğine koşarken mesela çok duygulandım. Çünkü koşmak dediğim gibi çok ileri bir seviye, yani iyileşmede. Böyle yani muhakkak hepinizin arkadaşlar farklı farklı tecrübeleriniz var ama en azından benzer bir şey yakaladığınızda bu bilginin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden umarım hepsinin bir faydası olur. İşte Ayşenur'unkine bu videomu yükledikten sonra inşallah Ayşenur'un videolarını da yükleyeceğim. Hastayken olan halleri, işte ilk adımları Walker'la, sonra Walker'ı bırakıp serbest yürümeye başlaması, sonra ayakkabı seçimleri onun çok özgürce şu anda. Koştuğu videoları, hızlı bir şekilde yürüdüğü videoları, onları gelişimini inşallah orada göreceksiniz. Özlem'in de anlatacakları bence çok kıymetli. Hamilelik sürecinde bunu geçirdiği için. Onun şu anki durumu işte yürürken çok iyi ama oturup kalkarken biraz daha zorlandığı videolar. Yani hepsi bize bir şeyler anlatıyor bence. Umarım size fayda edecek bir içerik bulursunuz. Bu paylaşımlar çok değerli. Ben de bunları anlatmak istedim sizlere. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.